Mide balonunda iyileşme süresi hasta eve gittiğinde aslında herhangi bir işlem yapılmadığı için, bir normal bir endoskopi düşün, onun gibi olduğu için çok bir sıkıntı yaşamayız. Ama hasta midesinde balon olduğunu bilmesi lazım. Ona göre diyet yapması lazım. Ufak tefek ağrıların olacağını bilmesi lazım. Burada en büyük sıkıntımız şu: hasta bunu araştıracak, soruşturacak, öğrenecek, ondan sonra bu işlemi yapacak. Doktoruyla birebir iletişim haline geçmesi lazım. Burada doktor çok önemli. Gece 6 yıl önce hasta bize ulaşıyordu bir sıkıntısı olduğunda. Şu an öyle değil. Şu an ne var? Psikolog, diyetisyen, asistanımız, koordinatörümüz, biz hastaya ulaşıyoruz ve daha donanımlı bir ekibiz. 6 yılda çok şeyler yapıyoruz. Mide balonu aslında herkese uygulanabilir. Sonuçta kendini kilolu hisseden, yani bu kilo dediğim 75 kilo olabilir, 85 olabilir, 95, onlara uygulanabilir. Ortalama kendi kilosuna geldiği zaman mide balonunu biz çıkartırız. İkinci uyguladığımız mide balonu bizim 200 kilonun üzerinde olan hastalarımıza genelde 200'ün altına inip bir gastrik bypass yapacaksak önce mide balonunu takıyoruz, bir 30 kilo veriyoruz, 200 kilonun altına düşürüp öyle ameliyatını yapıyoruz. İki şekilde uyguluyoruz. Çok zor bir işlem değil dediğim gibi. Çok basit bir işlem. Yaklaşık süre olarak 10-15 dakika arasında süresi var. 1 saat hastanede kalıyor. Normal hayatında bir gün içinde dönüyor. Evet, 6 yıl önce seyrettiğimde çok şeylerin değiştiğini görüyorum. Ne mesela? Burada ne değişmiş? Çok kilolu hastalara biz balon takıp zayıflatıp tekrar ameliyat ediyorduk. Şu an onu yapmıyoruz. Şu an bir diyetisyenimiz var, diyet veriyoruz ve diyet verdikten sonra da hasta zayıflıyor, karaciğeri küçülüyor ve biz ameliyat yapıyoruz. İkinci bir özellik var burada. Kendini kilolu isteyen herkese balon takıyoruz demişim burada. Ama şu an öyle değil. Şu an hasta bize geliyor, inceliyoruz. Eğer uygunsa balon takıyoruz. Bir de ekstra olarak yutulabilir balon şu an sisteme girdi, onu da yapıyoruz. Mide gastrik bypass yaklaşık 100 yıldır yapılan bir ameliyat. Yeni yapılan bir ameliyat değil. Modifiye edilip sadece morbid obez için kullandığımız bazı nüansları var. Onun için yani bu ameliyattan sonra ne olacağının sorusu uzun vadede belli aslında. Bunun için ne yapılabilir? Bazen, ama her zaman demeyeyim, vitaminler alınabilir. Eksik olan vitaminler alınabilir. Yani vücut dengesini korumanız lazım. Nasıl korumanız lazım? Tahliller yaptırmanız lazım. Tahlil sonucu göre biz sonuçları veriyoruz. Ama her hasta için gerekli mi? Hayır, gerekli değil. Yani yapılan ameliyatın tipine göre, şimdi bypass ameliyatlar değişik olduğu için hangi ameliyat yaptıysan onun tipine göre bazen vitamin eksikliğimiz oluyor. Onun dışında bypass ameliyatlarında çok bir sorun yaşamıyoruz. Bunda bir soru yok hocam. Gastrik bypass ameliyatlarında hasta ortalama yaklaşık 5 gün ile 4 ile 5 gün arasında hastanede yatmak zorundadır. Çünkü hastanın takibi önemlidir. Normal ayağa kalkma süresi aynı gün veya bir gün sonra ayağa kaldırırız hastayı. Normal gıda alımı yine bir gün sonra gıda alımı vardır. Hasta çok bir sorun yaşadığımızı düşünmüyoruz ama yine de tedbir amaçlı, kaçak amaçlı bir 5 gün veya 4 gün hastanede yatırırız. Hastanın genel durumu iyi olduğunda hastayı taburcu ederiz. Evet, bypass ameliyatlarında ne değişmiş diye sorarsan, bypass ameliyatlarında mesela orada 4-5 gün yatırıyoruz. Şu an öyle değil. Şu an yaklaşık 2 veya 3 gün yatırıyoruz. Çünkü kullandığımız aletler daha farklı. Hasta daha konforlu kalkıyor. İkinci şıkta beslenme açısından, burada kendim bilgi de vermişim ama o beslenme diyetleri tamamen değişti. Onu söylemek istiyorum. Çok şeyler değişmiş gerçekten ya. Ben de fark ettim. Hayret. Burada spora başlangıçta da mesela 1 ay bir süre veriyoruz. Şu an biz hastalara 1 ay içinde yine yürüyüşlerine, ufak egzersizlere müsaade ediyoruz.